Bu kitap, anlaşılmayı beklerken susmayı seçenlerin sessiz çığlığıdır. Bir okur bir karaya yaşayan kütüphaneye hoş geldiniz. Bugün bir adam var, sessiz, görünmez, silinmiş. Adı Raif Efendi. Siz de işe giderken her gün bindiğiniz o kalabalık metroda köşeye sinmiş insanları fark ettiniz mi hiç? Yüzüne bir kez bile bakmadığınız, varlığıyla yokluğu bir olan o insanları. Sıradan diye etiketleyip geçtiğiniz o büyük kalabalıklar, Hı hı. Göz teması kurmaktan bilerek kaçındığınız yüzler, belki de ofisinizde yan masanızda oturan, bütün gün ağzını bıçak açmayan o silik adam, kendi içinde 100 yılın en sarsıcı enkazını taşıyordur. Bugün önümüzdeki edebi metinlerin en derin katmanlarına iniyoruz. amacımız 1940'ların Türkiye'sinde yazılan Kürk Mantolu Madonna'nın, aradan onca yıl geçmesine rağmen, modern şehir insanının kalbini bugün nasıl darmadağın ettiğini çözmek. Nasıl kendi rızasıyla bir hayalete dönüştürdüğünü inceleyeceğiz. Ankara'da dönemin o gri ve boğucu atmosferinde sıradan ötesi bir ofisteyiz. Karşımızda duran bu adam dışarıdan bakıldığında basit bir mütercim. Sadece Almanca çeviriler yapıyor. Masasından başını dahi kaldırmıyor. İşin asıl can alıcı kısmı, iş arkadaşı Hamdi tarafından aralıksız aşağılanması. Hamdi karakteri beni gerçekten çileden çıkarıyor. Hamdi, bürokrasinin ve eril otoritenin o çiğ, şekilci yüzüdür. Kendi varlığını ancak kendinden daha zayıf gördüğü birine ezerek kanıtlayabilen tanıdık bir profil. Ufak bir daktilo hatasında bile Raif Efendi'yi çağırıp bağırıyor. Onu başkalarının önünde bilerek küçük düşürüyor. Doğru. Benim asıl aklımın almadığı detay da tam olarak burada başlıyor. Raif Efendi tek bir itiraz cümlesi dahi kurmuyor. Bağırıp çağırmıyor, masaya yumruğunu vurmuyor, sadece susuyor. Susmak her zaman kabullenmek değildir. Ama insanın kendi hayatında bu kadar silinmesine, bu kadar edilgen olmasına anlam veremiyorum açıkçası. Üstelik evdeki durumu ofisten çok daha karanlık. Düşünün 10 kişilik bir ailenin tüm maddi yükü onun omuzlarında. Karısı, kızları, kayınbiraderleri Bütün bu kalabalık asalak gibi onun maaşıyla geçinir. öyle. Oysa kendi evinde bir eşya, hani bozulduğunda kenara atılacak bir makine muamelesi görüyor. Hastalandığında yatağa düştüğünde bile ekmek almak için bakkala gitmesi emredilen bir fazlalık. Neden isyan etmiyor? Her insanın bir kırılma noktası vardır. Bir insan kendi varlığını bu kadar kolay nasıl teslim edebilir? Gördüğünüz bu sessizlik, dışarıdan okunduğu gibi basit bir zayıflık, bir korkaklık belirtisi değil. Geri dönüşü olmayan, çok katmanlı ve derin bir tükenişin son perdesi. İsyan etmek, öfkelenmek, hakkını aramak için de bir umut kırıntısı taşıyan insanların eylemidir. Dünyayla bağını henüz koparmamış insanların eylemi. Haklısınız. Raif Efendi, dünya ile olan sözleşmesini çok uzun zaman önce tek taraflı feshetmiş bir adam. Çerçeve anlatıcı onun evine gittiğinde aslında bu tükenişin ne kadar derinlere işlediğini fark eder. Sobaya atılmak üzere ona verilen siyah kaplı 1933 tarihli o defter sıradan bir günlük değildir. Bir insanın kendi varoluş kanıtlarını elleriyle yakma isteği, küle çevirme arzusu, Anlatıcı o defteri yakmak yerine okumaya başladığında, o gri ofisin ve nefes aldırmayan evin ardında saklanan asıl enkaza tanıklık ederiz. Bir ruhun bir gecede değil, adım adım nasıl yok olduğuna şahit oluruz. o siyah defterin kapağının açılmasıyla birlikte Ankara'nın o dar odasından çıkıyoruz, 1920'lerin Weimar dönemi Berlin'le bambaşka bir evrene savruluyoruz. Babası, Raif'i sabunculuk öğrenmesi için Almanya'ya gönderiyor. Yeni teknikler keşfetmesi umuduyla. Beklenti çok nettir. Git ticareti öğren, memlekete güçlü bir erkek, sözü geçen, başarılı bir patron olarak dön. O ise fabrikalar, atölyeler yerine sanat galerilerinde, müzelerde dolaşıyor, içindeki o tarifsiz boşluğu dolduracak bir arayış içinde. Bir gün bir sergide Andrea del Sarto'nun tablosuna benzeyen bir otoportre ile karşılaşır. Adı Kürk Mantolu Madonna. Tablonun önünde günlerce, saatlerce çakılıp kalıyor. Orada durup sadece güzel bir resme bakmıyor aslında. Yıllardır romanlarda okuduğu, hayal dünyasında santim santim inşa ettiği o eksik parçayı bulmuş gibi izler. O ruhsal ideali. Ardından o tablonun yaratıcısı gerçek Maria Puder'le tanışıyor. Maria, Raif'in çevresinde gördüğü hiçbir kadına benzemiyor. O bir kabare şarkıcısı,
kendi ayakları üzerinde duran, bağımsız bir karakter. 1920'ler Berlin'in ruhunu yansıtan tam bir yeni kadın profilidir Maria. Kendi kurallarını kendi koyar. İkili arasındaki ilk temasta gözüme çarpan devasa bir güç dengesizliği var. Alışılagelmiş o klasik aşk anlatılarının aksine burada tamamen pasif, çekingen ve adeta kendi içine çökmüş olan taraf erkek. Maria Puder, erkek egemen bir dünyada onların kurallarına boyun eğmeden sınırlarını bizzat kendi çizen bir karakter. Karşısındaki Raif ise o dönemin toplumunun bir erkekten beklediği atılganlık veya tahakküm kurma arzusundan tamamen yoksundur. Maria'nın tabiriyle Raif'te bir genç kız mahcubiyeti var. Klasik güç dinamikleri tamamen yer değiştirmiştir. Raif'in bu feminen ürkek özellikleriyle Maria'nın bağımsız duruşu karşı karşıya geldiğinde, ilişkinin rotasını belirleyen kişi tartışmasız bir biçimde Maria olur. Tam bu noktada bir durup sormak lazım. Maria, geçmiş travmaları sebebiyle başlangıçta Raif'e sadece arkadaşlık teklif ediyor. Ondan daha fazlasını beklememesini çok net bir dille söylüyor. Raif ise bu durumu zerre kadar sorgulamadan itaatle kabul ediyor. Bu dinamik benim aklımda ciddi soru işaretleri yaratıyor. Ne gibi soru işaretleri? Bu alıştığımız türden bir aşk mı? Maria gerçekten Raif'e aşık mı oluyor, yoksa erkeklerin saldırganlığından yorulmuş bir kadın olarak ondan hiçbir talepte bulunmayan güvenli bir evcil hayvan mı buluyor kendine? Bu bana aşktan çok bir travma tepkisi gibi geliyor, bir sığınma ihtiyacı. Olayı bugünün terminolojisiyle salt bir travma tepkisi olarak etiketlemek, aralarındaki o benzersiz bağın derinliğini gözden kaçırmak olur. Bu ilişkiyi fethetme kelimeleriyle tanımlayamayız. Karşımızdaki yapı, iki yalnız insanın toplumsal cinsiyet sınırlarının çok ötesine geçerek birbirinin ruhundaki kanayan yaraları sarmasıdır. Maria, Raif'te toplumun inşa ettiği o saldırgan figürü görmüyor demek ki. Görmez. Kendi kabuğuna çekilmiş, hükmetme arzusundan tamamen arınmış, saf bir kabulleniş görür. Beklentisizlik Maria için en büyük özgürlük alanına dönüşür. Raif ise Maria'da hayatı boyunca kitaplarda aradığı o bütünleşme hissini bulur. Hastalık süreci bu kontratı bambaşka bir boyuta taşıyor, değil mi? Yılbaşı gecesi yaşanan o yakınlaşma ve Maria'nın zatülcem hastalığına yakalanması, Şahitliklerini gösterir. İki tarafında maskelerini indirdiği derin bir ruhsal kontrat bu. Şüphesiz. O hastane odasındaki iyileşme anı ve sonrasında gerçekliğin o acımasız buz gibi tokadı geliyor. Raif, babasının ani ölümü üzerine Türkiye'ye, Havran'a dönmek zorunda kalıyor. Sabun fabrikasının yönetimi, eniştelerin bitmek bilmeyen entrikaları ve maddi çöküş başlar. Başlangıçta amacı işleri toparlayıp Maria'yı Türkiye'ye getirmek. Fakat Berlin'den gelen o hayat dolu mektuplar aniden bıçak gibi kesiliyor. Bugünün popüler tabiriyle Raif resmen yok sayılıyor, görmezden geliniyor. Terk edildiğini sanarak hayata küser. Kalkıp Berlin'e gitmiyor, kapısına dayanmıyor, gerçeği öğrenmek için dünyayı ayağa kaldırmıyor, sadece içine çöküyor, bütün inancını yitiriyor. Sevmediği bir kadınla evleniyor, o gri memuriyet hayatına diri diri gömülüyor. Tam 10 yıl geçiyor aradan. 10 koca yıl. Ankara'da bir tren istasyonunda Berlin'den tanıdığı bir kadınla karşılaşıyor ayaküstü ve o sarsıcı gerçeği öğreniyor. Maria onu terk etmemiş. 10 yıl önce kızı doğurduktan hemen sonra o hastanede vefat etmiş. Kadının yanındaki küçük kız Raif'in kendi kızı. Burası okurken insanın nefesini kesiyor. Gerçeğin taş gibi yüzüne çarptığı andır o peron. Kızıyla göz göze geliyor ama hiçbir hamle yapmıyor. O kızı alıp bağrına basmıyor, bu benim kanım diyerek o trenin kalkmasını engellemiyor. Kendi canından bir parçayı Nazilerin gölgesindeki karanlık Almanya'ya geri gönderiyor. Bunu kabullenemiyorum. Bu nasıl bir boyun eğiş? Bir baba kendi çocuğunu o karanlığa nasıl terk edebilir? Eylemsizliğin ulaştığı bu nokta Spinoza felsefesi üzerinden okuduğumuzda tam anlamıyla felç edici bir keder durumudur. Bunu bir akıllı telefonun şarjının %1'e düşmesi gibi somutlaştırabiliriz. Keder, bedenin ve zihnin etki gücünü azaltan, bireyi edilgenliğe hapseden bir duygulanıştır. Sistemi düşük güç moduna zorlar. Nasıl bir keder bu derece felç edebilir insanı? Ortada kendi kızı var.
Raif 10 yıl boyunca ilmek ilmek inşa ettiği o terk edilmiş adam inancının saniyeler içinde çökmesiyle başa çıkamaz. Karşısında duran kız çocuğu sadece biyolojik bir evlat değil, ziyan edilmiş 10 koca yılın kanlı canlı kanıtıdır. Maria'nın geri döndürülemez ölümünün ispatıdır. Zihin bu devasa yükü işleyemez, sistem tamamen çöker. O treni durduramaması, inisiyatif alma kasının ne kadar köreldiğini gösteriyor o halde. Faşizmin Avrupa'yı adım adım ezip geçtiği o dönemde eylem kapasitesini yitirmiş pasif bireyin nihai çöküşünü temsil eder Raif. Kendi kederinin ağırlığı altında ezilerek yok olmayı çoktan kabullenmiş bir gölgeden ibarettir. O perondaki eylemsizlik hikayenin başındaki o kürk mantolu tablonun ne anlama geldiğini çok daha keskin bir şekilde ortaya koyuyor aslında. O tablo duvarda asılı duran güzel bir kadını temsil etmiyor sadece. Raif'in hiçbir zaman tam anlamıyla ulaşamadığı o ideali, moderniteyi ve kendi içindeki o hapsedilmiş hayal dünyasını sembolize eder. Toplumun eril iktidar normları çok katı. Erkekten sürekli bir saldırganlık, rekabet ve kendini kanıtlama çabası bekliyor. Raif bu sisteme bakıyor ve adeta "ben sizin kurallarınızla oynamayacağım" diyor. Ancak karşılığında sistem onu dışarıda bırakmıyor, onu acımasızca öğütüyor. Ailesi onu sadece faturaları ödeyen ruhsuz bir cüzdan olarak kodlarken, toplum onu lüzumsuz bir adam olarak işaretler, erkeklik normlarına uymadığı için cezalandırılır. İnsan bazen görünmemeyi, o görünmezlik zırhını bilerek mi giyer? Bu o ezici ağırlığın altında hayatta kalabilmek için geliştirilmiş bir savunma mekanizması mıdır? Toplumun dayattığı maskeyi takmayı reddedenler, bedel olarak silinmeyi göze alırlar. Raif Efendi'nin görünmezliği dış dünyanın acımasızlığına karşı alınmış bilinçli bir tavır gibi görünse de, özünde çok ağır bir yenilgidir. Kendi güvenli iç dünyasına çekiliyor ama o iç dünyada Maria'nın kaybıyla bir harabeye dönüşüyor. Görünmezlik başlarda onu dış dünyanın kötülüklerinden koruyan bir kalkan olsa da, zamanla insanı boğan bir kefene dönüşür. Raif o kefeni kendi iradesiyle giymiş, bedenen ölmeden çok önce ruhen kendi ölümünü kabullenmiştir. Raif'in bu sessiz boyun eğişi karşısında asıl metnin yaratıcısına, Sabahattin Ali'nin kendi hayatına dönüp bakma ihtiyacı hissediyorum. Karşımızda birbiriyle taban tabana zıt iki tablo var. Raif görünmezliği seçerken Sabahattin Ali fazlasıyla görünür bir bedel ödüyor. Yazarın hayatı bambaşka bir trajedidir. Bu sarsıcı eser öyle rahat bir çalışma odasında yazılmıyor. 1940-1941 yıllarında askerliğini yaparken Büyükdere'de bir çadırda yazılıyor. Üstelik kolu kırık bir halde fiziksel acı çekerken günü gününe yazılarak Hakikat gazetesinde tefrika ediliyor. Kolunuz kırık, askeriyedesiniz ve edebiyat tarihine geçecek bir analiz kaleme alıyorsunuz. Ancak 1943 yılında kitap olarak basıldığında bugünkü ihtişamının aksine dönemin edebiyat çevreleri tarafından zayıf ve fazla romantik bulunuyor. Pek ciddiye alınmıyor. Yazarın siyasi baskılar ve hapis cezalarıyla geçen ömrü, 1948'de Bulgaristan sınırını geçerken vahşice öldürülmesiyle son buluyor. Raif silinirken onu yaratan yazar fiziksel olarak yok ediliyor. Tarihin o soğuk kayıtları bize gösterir ki, bazı eserler zamanı aşar. Yazarın bedensel varlığı ortadan kaldırılmış olsa da, o çadırda kağıda döktüğü satırlar bugün nefes almaya devam ediyor. Edebiyat çevrelerinin o dar görüşlülüğü, eserin taşıdığı ağır psikolojik yükü görememelerinden mi kaynaklanıyordu? Böylesine içe dönük, bireyin trajedisine odaklanan bir metin, dönemin kavgacı ruhuna aykırı bulunmuştu. Ancak kitap yazarının toprağa düşmesinden 10 yıllar sonra, kendi bağımsız yolunu çizerek kuşakları aşmayı başardı. O halde şu can alıcı soruyu sormak zorundayız. 1943'te anlaşılamayan bu roman nasıl oldu da 10 yıllar sonra genç okurların başucundan ayırmadığı kült bir esere dönüştü? Günümüzün devasa metropollerine baktığımızda bireyin o yalnızlığını görüyoruz. Sosyal medyada sergilenen sahte hayatlar ile gri gerçeklik arasındaki uçurum. İnsanlar her gün metroda yanından geçip gittikleri o sıradan insanların içinde kopan fırtınaları fark etme arzusu taşıyor. O derin anlaşılma isteği bugün her zamankinden daha fazla yankı buluyor. Bütün bu yabancılaşma hissi, eylemsizlik bize tam olarak neyi işaret ediyor?
Bu kitap, anlaşılmayı beklerken susmayı seçenlerin sessiz çığlığıdır. Çok ağır bir tespit. Kapatmadan önce şu düşünceyi aklınızın bir köşesine bırakmak istiyorum. Hepimiz o peronda trenin kalkışını izleyen Raif'e kızıyoruz. Ama eğer o gün o treni durdursaydı, kızını o vagonlardan çekip alsaydı, onu gerçekten kurtarmış mı olacaktı? Yoksa o küçük kızı da kendi içindeki o karanlık harabeye mi hapsedecekti? Belki de o trenin gitmesine izin vermek, kendi zayıflığıyla o çocuğu zehirlememek, Raif'in hayatı boyunca yapabildiği en büyük sevgi eylemiydi. Kitaplar bize ne söyler? Bazen bir cümle yeter, bazen bir ömür. Bir okur bir kare yaşayan kütüphane olarak biz okumaya devam ediyoruz. Siz de bizimle kalın, beğenin, bir sonraki kitapta buluşuruz. Raif Efendi o trene hiçbir zaman binmedi. Biz ise giden o vagonların ardından içimizdeki boşlukla peronda beklemeye devam ediyoruz.